Efendim Hatay'da Gazipaşa Caddesi'nde bir asırlık bir mekandayız. Evet, 100 yıllık bir mekan burası ve burada sizler için humusu ve baklayı tanıtacağım. Şunu göstermek istiyorum. Evet efendim, bu bakla ve bu baklayı birazdan işleyeceğiz. İşte o muazzam yemek haline getireceğiz. Semir abimiz mekanımızın sahibi. Semir abimize bu mekan babadan dededen kalma. Dededen babaya, babadan toruna kadar geldi. Bakar mısınız? Muhteşem bir mekan gerçekten. Bunun ana vatanı neresidir? Arap Yarımadası'dır. Çoğunlukla Mısır'dan gelen. Arap Hatta- Yarımadası'nda Evet. mı çıkmış önce? Evet efendim. Bizim bu yörede de buna beton deriz. Beton. Niye Evet. beton? Sabahleyin bir yediğimiz zaman akşama kadar tok tutar. Akşama kadar tok Çok tutuyor. tutar. Bakar Onun mısınız? için- Bakar mısınız? Adamlar işi çözmüş. Firavun işi çözmüş efendim. Firavun çok akıllı. Veriyor baklayı, değil mi, işçiye. Diyor çalışın koca gün. İşçi çalışıyor Evet, malum ama çalışıyor. akşama kadar acıkmıyor. Sorgulamıyor da. İşçiyiz mantığı. Değil mi? İşte bu bakla sayesinde oluyor. Baklaya da beton demelerinin sebebi Beton. buymuş. Şimdi humus hem ana yemek olarak sofralarımızda karşımıza çıkıyor hem de meze, Meze olarak da geçer. Bakın burası Evet. çok önemli. Yani karnınız aç, evet, yemek yemek istiyorsunuz, humusu yiyebiliyorsunuz. Ama aynı zamanda işte bir balığın yanında, değil mi? Bir kebabın yanında. Bir kebabın yanında aslında her şeyin Her yanında da yakışıyor. yanında yakışıyor. Evet. Malzemelerimiz neler? Nasıl yapıyoruz mesela? Önce humustan Şimdi başlayalım. size istersen nohut, humustan başlayalım. Hı hı. Bizim nohutumuz budur. Suda şöyle haşlıyoruz. Haşladıktan sonra- Bu da haşlanmış hali. Evet, Şöyle bir haşlanmış gösterelim. hali. Haşlandıktan sonra püre haline getirdiğimiz bu kıvama getiriyoruz. Bu gördüğünüz nohut bu hale geliyor ve daha bitmedi. Daha herhalde. bitmedi. Hı. Bunun da özü, Evet. bunun şimdi ham maddesi nohut ve tahindir. Tahin. Ya çok Şimdi enteresan onu- değil mi nohut ve tahin? Tahin, Sanki uymaz gibi geliyor bana ama. ikisi çok uyumlu. Öyle mi? Evet, birbirini tamamlayıcı. Birbirini çok mu seviyorlar? çok çok seviyorlar. Ayrılmaz Evet. ikili Hiç diyebilir miyiz ayrılmazlar. bunu? Kesinlikle hiç Çok ayrılmazlar. seviyorlar birbirini. Bu da yapılmış şekline şu kıvamdan sonra aynen böyle. Ha, bu hali alıyor. Bu tabii en son tahinden hali. sonrası değil mi? Bu Biraz- en son halidir. Tahinden sonra. Şimdi tahinin de orada birazcık da size onu nasıl dövdüğümüzle, nasıl Evet, ezdiğimizle. onu nasıl dövdüğünü derken şurada göstermek Evet, istiyorum. bununla, Onu işte evet efendim. bununla dövüyorlar. Evet efendim. Bu da neydi ismi bu? Tokmak. Tokmak dediğimiz. Tokmak, farklı bir ismi yok. Farklı Tokmak bir şey efendim. tokmak. Şimdi size ben o humusu nasıl Evet. bu kıvama getirdiğimizi, dövdüğümüzü gösterge olarak şunun tutuşu çok önemlidir. Ya böyle tutamaz Evet. mıyız bunu? Onu tutarsan dövemez. Ya böyle böyle Hayır, dövemez miyiz bunu dövülmez. ya? Bakın şunun dövüşü ve devamlı değişecektir. İçinde tahinle beraber de işte şu kıvama geliyor. Evet, böyle. Ya aslında şu haliyle böyle Şu haliyle, bir evet. bulamaç derler bizim Bulamaç. oralarda. Bulamaç gibi efendim. Evet, Değil mi? bizde de burada melhem gibi der. Merhem gibi. Aynen. Değil mi? Arapça humus Nohut demek. Bizim Değil mi? buralarda öyle kullanılıyor. Evet. Evet. Şimdi bizim sonradan aldığımız Kimyon mu kimyonumuz bu. atıyorsun? Evet. Şu anda bizim bu kimyon da bizim bu yörede. Evet. Bu da pul biberine. Arap mutfağının çok özel lezzetlerinden biri olan humus Hatay'da da çok seviliyor. İyice dövülen nohut tahinle buluşturuluyor. Üzeri süslenip servis ediliyor. Bunun asıl özü zeytinyağlıdır. Ama sunum yaparken tereyağlı da Evet. çam fıstığı dediğimiz çam fıstığı kavurarak tereyağıyla beraber öyle de sunabiliyoruz. Bunun asıl zeytinyağıyla yenilmesinde sebep mideye ağır gelmez. Zeytinyağını biliyorsunuz bir devadır. İsteğe göre de birazcık limonunu Limonumuzu sıkıp sıkıp servis etmeye servise hazırdır. hazır. Şimdi bir de bunun tereyağlısı vardır. Evet. Çam fıstıklı. Biraz daha ağır olur herhalde. Biraz daha ağır. Bir de daha değişikli de bir de yumurtalısı vardır. Yumurtalı humus. Evet efendim. Yumurtayı kavuruyoruz omlet halinde. Tabii tereyağıyla beraber kavurduktan sonra üzerine atıyoruz. O da ayrı bir lezzettir. Ben bunu ilk defa duyuyorum Semir abi. Ve buradadır. Ya buraya gelen Evet. misafirlerimiz Bundan da yiyebiliyorlar. Evet. Evet. Çok güzel, harika. Evet. Bakar mısın? İsteyene de bir sürü de şeyler sucuklu olabiliyor, kıymalısı olabiliyor. Ama en fazla giden zeytinyağlı. Zeytinyağlı olanı. Şimdi ne yapıyoruz? O tok tutan, hani karnımızı tok tutan, değil mi? Neydi? Beton muydu? Betondu. Betona Evet, geçiyoruz. beton. Peki, şimdi o zaman şöyle bir gösterelim isterseniz. Şimdi Şimdi bunları ne yapıyoruz biz?
Şimdi ilk önce ben size ham maddesini göstereyim. Aa, yine baştan başlıyoruz. Gene başlanacak. Çok güzel. Şimdi Yine ham baştan maddesi başlıyoruz. gene kurudur. Evet. Bizim yörenin de baklası vardır. Nasıl bu yöreden değil? Ama Nereden geliyor bunlar? Şimdi İç Anadolu'da da vardır. Çeşitli illerden gelen hangisi güzelse onu seçip alıyoruz. Bunu alınır. Alıyoruz. Bir gün önce alınıp suda ısıtıyoruz. Ertesi günü bunu en azından 2 defa 3 defa yıkandıktan sonra haşlamaya alıyoruz. Ben size hazırladığım Evet. baklamızı bu duruma getiriyoruz. Bu bakla Ve evet Bu işte hale mi geliyor? esmer duruma düşür. Kaynadıkça Vay, vay, vay. esmer duruma düşer. yani İşte şudur. fındık Krema gibi kreması de. gibi, değil Evet. mi? Yani Evet. bu fındık ezmeleri vardır ya, sabah tüketiriz Ha. aslında onu, fındık ezmesi gibi gözüküyor. Ya bunu böyle kaşık kaşık yiyebilir misin şu anda? Hem de nasıl? Evet, devam ediyoruz. Şimdi devam Devam ediyoruz. ediyoruz. Bakın ben de size şu andaki durumdan bakın tahin nasıl o kabukları ayırdığımız için Evet. püre halinde, Püre halinde bu durumda atıyoruz. oluyor. Yalnız burada enteresan olan bir şey var. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Tokmak küçüldü. Bu küçülür. Küçüldü Bu, tokmak. bu küçüktür. Bunu daha az dövüyoruz evet, herhalde. daha az dövülüyor. Evet, tahini de Tahinle döktük. beraber. Tahin sanırım vazgeçilmezi. Yani Vazgeçilmez. tahinin burada çok Evet. önemli bir görevi var. Evet. Hem bakla için hem Evet. humus için. Zaten olmazsa olmaz. İkisi Evet. kardeştir. Demin dediğiniz gibi ayrılmaz mı? Kesinlikle Ayrılamaz. olmaz. Sen Kesinlikle. olmasan ne yapardık biz ya? Evet. Evet. Bakın tahini. Şimdi bunun özünde sarımsağı tek olarak biz limonlu sarımsağı aynı şekilde biraz hem sulandırıyoruz. Limon ve Evet, sarımsak. Evet. Bu Bir sarımsak, evet. Bu sarımsağıdır. Evet. Limonu da isteğe göre artık müşterinin damak tadına Evet. uyacak bir şekilde. Gördüğünüz gibi şu anda Yani- bunu yeseniz belki 2 gün, değil mi? Yok 2 gün değildi İki ama gün akşama değil kadar yani, sizi akşama kadar sizi biraz tutacak. tok tutacak. Evet. Bakın deminki rengi Aa, evet. şimdi ne hale geldi? Evet. Bu da şöyle bir porsiyondur. Üzerine gene aynı şekilde Yine bu kimyon, sefer kimyonu olmazsa böyle olmazlardan. dağıtarak serpiştirerek Evet. yapıyoruz. Maydanozunu öyle. Maydanozu. Şu anda işte şu anda limonu isteğinize göre biraz şurada limonu verdik. Evet. Zeytinyağına. Limon tadını Tabii. keskinleştiriyor. Evet. Evet. Lezzet veriyordur. Lezzet veriyor. Zeytinyağımızı da Evet. bolca Birazcık döktük. evet. Elimizi Bol korkak olacak. alıştırmadık. Zeytinyağı bol olacak. Biraz daha sarımsaklı bir sosunu koyduğumuz zaman servise hazırdır. Humusun bakla ile yapılan versiyonu son derece güzel gözüküyor. Gördüğünüz gibi uzun uğraşlar neticesinde sağdan aldık, soldan aldık. Öncesini sonrasını size gösterme fırsatı yakaladık. Humus öncesi ve sonrası, bakla öncesi ve sonrası. Sonrası. Gerçekten çok güzel İşte. duruyor. Evet efendim, sıra geldi Yemesinde. en güzel şey. Bu kadar yemekten sonra Değil mi? şimdi bunun özelliği ben çatalda kaşıkta getirdim. Ama bizim bu yöredeki en özelliği çatalı kaşığı böyle bırakıyoruz. Bırakacaksın. Ekmeği alıyoruz. Evet. Hele bir de ekmeğimizi görün. Ekmeğimizi görmeden de şey. Ekmek de özel Bizim bir burada halebi dediğimiz bir ekmektir. Halebi. Evet. Bakın içerisinde 2 parçadan oluşur. Mis gibi bir ekmek. Öyle mi? Yani Evet. bunu evden çıkarken de böyle tabakta yemeye gerek yok. İçine koy. Evet, Değil mi? Bir de Yolda ondan yapıyoruz. Oo, Kesinlikle harika. ayak üstünde Çok yapılıyor. güzel. Ekmek arası Şimdi humus ilk defa ondan görüyorum. sonra şimdi şöyle kaldırdığın zaman lütfen size bir parça Tabii ki, alın. tabii ki efendim. Bakın bizim burada kaşıkla da kullanmak istersen Yok, kullanabilirsin. ben eski usul Bakla, gideceğim. bakla çatalla değil de kaşıkla yenir. Ama ekmeği bandırmadan şöyle bir tadını isterseniz. Ya tabii ki senin ellerinden bu lezzeti tatmak. Afiyetler olsun. Şimdi ben bakla yedim. Evet. Düşünüyorum. Acaba humusu nasıl yiyeceğim diye. Aynı şekilde. Bana bakla verdin. Beton gibi oturdu burama. Şaka bir yana. Daha henüz etkisini göstermedi. Şu an kurt gibi açım. Baklanın lezzeti de müthiş gerçekten. Gene humus madem ki baklayı yedirdim. Evet. Humusu da bir yedirelim yani. Yani o Ya da böyle 100 yıllık Aha. bir mekanda
60 yılını bu işe vermiş ustamın elinden humus yenmez mi? Afiyetler olsun. Tabii ki yenir. Humusu daha önce tatmıştım ama bu bakla gerçekten muhteşem. Çoğu yerde humus yedim. Ama şunu söylemem gerekiyor. Evet, çok hafif. Bütün tatları bir arada alabiliyorsunuz. Öyle de güzel bir tarafı var. Çok güzel bir karışım yapmış ustam bizler için. Keza aynı şekilde burada yediğim, hatta ilk kez yediğim bir lezzet vardı. O da neydi efendim? Bakla. Baklayın. Namı diğer beton. O da harika, müthiş. Belki etkisini sonradan göreceğim. Beni tok tutacak, bilemiyorum. Sizleri de Hatay'a geldiğinizde bu muhteşem mekana bekliyorum. Lütfen buraya uğrayın. Humusun ve özellikle baklanın, çünkü daha önce yemediğinizi düşünüyorum. Baklanın tadına burada bakın. Çünkü gerçekten bir harika. Biz artık yemeğe geçelim hepsini, değil mi? Nasıl olur? Sizi bekliyorum zaten. Peki, çok teşekkür ederim efendim. Efendim biz yemeğe geçiyoruz. İnsan kendini alamıyor. Fena.